ünlü astrolog, İpek Ünlü Koç, İpek Canbulat'la huzurlarınızdayız dostlar. Bir yayın gününde daha İpek Hanım'ı özlemiştik. Hep doğru tespitler, 12'den atışlar, 12'den vuruşlar. İpek, hoş geldin yayınıma. Teşekkür ederim efendim, hoş bulduk. Magazin seninle yıkılıyor İpek Canbulat. En son yayında yaptığın tespitleri izleyen bir arkadaşım ya dedi ne kadar doğru konuşuyor İpek Hanım dedi. Gerçekten ben de onun düşündüğü gibi düşünüyorum ama dedi dillendiremiyorum çünkü çok eleştiriliyorum. Yok dedim İpek Hanım çekinmez, konuşur, dobra. Aklına ne gelir? Teşekkürler Bilal abi. Evet, ben Boğa burcuyum. Boğa. Hiç lafımı gocunmam. Bildiğim her şeyi söylerim. Kanıtlı olsun, kanıtsız olsun. Ama ben tabii ki delillerle bunları sunmalarını isterim bana. O yüzden dolayı da söyledim. Eğer elinizde delil varsa gelin, bir tane doneyle bana gelmeyin. Beni inandıramazsın. Boğa burcunu inandırmak dünyanın en zor şeyidir. Dolayısıyla ben de yine kendi bildiğime inandım ve bir sürü teşekkürler aldım. Bir sürü övgüler aldım. Özel DM'lerden atılan, inanmazsın, Arjantin'den tut Andorra'ya kadar. Neler inanamazsın. Bak, Ve bu arada Patricia da şu anda Arjantin'den yazıyorum diyor. İpek Hanım'a selamlar diyor. Sana selam. merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Leyla ablacığım merhaba, nasılsın Leyla ablam? Leyla ablacığım da benim çok değerlimdir. Sizden tanıdım Bilal abicim Leyla ablayı da. O da Sarıya tarafında oturuyor. Çok değerli iki evladı var, oğlu. Çok bizi sürekli izliyorlar, hiç kaçırmazlar ve canlı olarak izlemezler. Canlı bir televizyon izliyor gibi. Bu arada arkadaşlar lütfen beğeni yapalım. Moderatörler buradaysa biraz beğeniyi paylaşalım. Ki canlı biliyorsunuz dinlemek izlemek daha zevkli olur. Sonradan izlemek gibi. Heyecanlı olur yani. Evet arkadaşlar, İpek Canbulat doğru söylüyor. Baştan beğeni yaparsak sonra unutabilirsiniz. Yayınımız çok dolu ve çok hareketli olacak. Ben İpek'e söyleyeceğim, İpek bana söyleyecek. Ben iddia edeceğim, o iddia edecek. Ben söyleyeceğim, o bana diyorlar ki niye hep kapışıyorsun Bilal Bey'le? Yok, kapışmıyorum, öyle bir şey olur mu? Son derece saygım sonsuz. Hiçbir zaman onu kırmam. Ama tabii ki insanların bir karı koca da olsa iki partnerin fikirleri hep aynı olmak durumunda değil. O kendi fikrini söyler, saygı duyarım, ben söylerim, o bana saygı duyar. Baştan bir duymasa da sonradan duyuyor zaten. Söylediğim hep çıkıyor. Geçen haftalarda ne dedim? Böyle olacak. Dolunay var, şu tarihlere dikkat. Cinayetler artabilir, dövizde oynama olabilir falan filan. Yok işte en son hatta ne dedim? Ünlülerden birisinin bir ölüm haberini alabiliriz dedim. 9 gün önceki yayında. Deme böyle konuşma. Dedin işte. Dedin ya. Yok Allah korusun, daha demem. Daha asla demem, yorumda yapmam. Bugün bana yazıyorlar. Sizden korktuk diyorlar. İnan buna. Deme bunları ya. Deme yani. Diyorum, ne yapayım? Yani adamın öleceği var tabii. Sen dedin diye ölmedi ama yani sonra sana yazarlar. Yani hissettim işte, önemli birisi yani. His bu. His. Evet. Ne desen çıkıyor. Bana dedin çıktı. İyi değil. Bak dedin, mesela maçlarla ilgili soruyorlar mesela. Maçlarla ilgili. Evet. Söylemiyorum hani, gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Futbol federasyonları falan arıyor beni. Diyorlar ki ya, diyorlar İpek Hanım ne olacak bu maçın şeyi nedir? Ya diyorum şöyle olacak diyorum. Sonra ertesi gününe inan övgü dolu telefonlarla açıyorum telefonu. Olamaz böyle bir şey. Ben kendi biraz da yetenekle de alakalı. Hani sadece böyle bilgi, işte fikir, enerjiyle değil. Eğitimle de alakalı Bilal abi. 27 sene dile kolay. Mesleğimi bıraktım, bu işle ilgileniyorum. Astrolojiyle ilgileniyorum. Kolay değil. Peki değerli dostlar, abone olursanız abone olarak izlerseniz bizi mutlu edersiniz. Abone olmanız bizler için değerli, kıymetli ve beğen yaparsanız, bakın şu anda 25 tane beğen görüyorum. Oysa 200'ü geçtik. Lütfen beğen sayısını artıralım. Dedikten sonra Serenay Sarıkaya'nın az önce Serenay Sarıkaya'nın test sonucu belli oldu. Saçından, kanından ve idrarından örnek alınmıştı. İpek, nasıl çıktı sence Serenay Sarıkaya test sonucu? Negatif çıkmıştır muhtemelen. Öyle mi çıktı? Negatif, sen biliyorsun ama görmüşsün demek ki. Negatif çıktığını da İnan ben bugün hiç iyi değilim. Şu yayına bile bak, Nescafe üstüne Nescafe içiyorum. İyi değilim. Hiç bakmadım hiçbir magazin, ki sabahın 6'sında bakarım. Bilirsin, ölüm haberlerini ilk ben veririm. Hiç de sevmem vermeyi aslında.
Ama Geçmiş olsun. Serenay negatif çıkacağını ben biliyordum. Serenay'dan ben böyle bir şey beklemezdim zaten. Akıllı bir kız o. Akıllı, Hakikaten öyle. Nimet Hanım teşekkür ederim. akıllı ve Sağ başarılı olun. bir kız. İşine O Serenay çok. bu Çok. kadar çalışkan bir insan öyle kirli şeylerle niye ilgilensin? Kanun dışı şeylerle niye ilgilensin? Ben Mümkün de değil. zaten ihtimal vermemiştim ve yurt dışındaydı biliyorsun geldi. O şey kan örneği vermeye giderken hanım polisin yanında kadın polisin yanında gördük nasıl da kararlı yürüyor. Rap 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 Serenay. Nasıl da yani kendinden emin, kararlı, başı dik. Değil mi? Öyle öbür türlü Taklidini yaptı olsaydı Tarçın, gördün mü? nasıl Tarçın taklidini yaptı. Sen bir şeyler bak. yapar? Aynen taklidini yaptı senin. Tarçın Ay yapma, çok yapma. akıllı. Dur. Zaten sirke göndereceğim bunu bu gidişte. Tarçın Ay çok yapma. akıllı, çok akıllı. Aynen Hepsi. taklidini yaptı. Köpeklerimizin hepsi akıllı. Peki şimdi kimlerin pozitif, kimlerin negatif çıktı? Negatif çıkanlar Cansu Tekin, Berkay Şahin, Mirgün Cabaz, gazeteci, televizyoncu, Tuğçe Postoğlu ve Serenay Sarıkaya. Kan, idrar ve kıl örnekleri negatif. Pozitif çıkanlar Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat, Osman Hak'tan Canevi. Peki biz tanıdığımız var mı bakıyorum. Aynen. Feyza Civelek, Blok 3. Blok 3 de pozitif çıktı. Blok 3'ün kanında ve idrarında negatif çıktı. Saçında pozitif çıktı. Demek ki çok evvelden kullanmış. Saçta geçmişten kalıyor ya. Pozitif çıktı saçında. Durum böyle. Serenay Sarıkaya'nın negatif çıkması Beni şaşırtmadı. Ben bekliyordum zaten negatif çıkacağını. beni de mutlu etti. Bu arada Beni Afra de. Saraçoğlu'nu soruyorsunuz. Afra Saraçoğlu ile ilgili biraz sonra onun değerini ortaya çıkaran bir haber var. Onu konuşacağız. Bu biraz sonra çok sevdiğiniz isim Tarkan'ın Ankara'da konseri var. Tarkan şu saatlerde Ankara'da kulis odasında hazırlanıyor. O sütü çok sever. Sıcak, ılık, şekerli sütünü içiyor kulis odasında. Yarım bardak içer ama sahne öncesi gaz yapar. O yüzden yarım bardak sütünü içiyor Tarkan şu anda ve muzunu yiyor. Biraz sonra saat 20-20-30 gibi son hazırlıklarını yapacak ve 21'de de sahneye çıkacak Tarkan Ankara'da. 100.000 kişiye konser verecek bu akşam. Sosyal medyaya gece düşmeye başlar arkadaşlar. İyi geçer mi sence Tarkan konseri Ankara'da? Hangi biri kötü geçti? Bana bir tane fiyasko söyler misin lütfen Tarkan'la ilgili? Yani Vallahi. yıllardır tanırım Tarkan'ı, 20 küsur yıldır. Hangi bir tanesine fiyasko verdi? Mümkün değil, olmaz. O yüzden ben daha büyük bir performans, yüksek bir enerji bekliyorum. Sütünü de içti, bitti hikaye zaten. Tarkan bir idol ya. Yani onun gibisi gelmez. Gerçekten isminin de hakkını veriyor. Megastar yani. O yüzden dinleyici, ya keşke gidebilseydim, öyle bir şansım olsaydı. İzleseydim. Ama artık magazinden izleyeceğiz, televizyondan göreceğiz. Banu Kavaş merhaba. Banu Kavaş moderatörümüz Banu Kavaş. Evet, Tarkan'a Banu bir hoş tane geldin. diyorlar arkadaşlar. Tarkan'a bir tane diyorlar. Dostlar dilerseniz katıl butonundan süper chat alabiliyorsunuz. Süper chat ile soru soran arkadaşların soruları hemen cevaplandırılıyor. Teşekkür Bunu da ederim. bildirelim. Bunu da belirtelim. Ve arkadaşlar Google'da 2026 yılında şu ana kadar ilk 6 ayda en çok aranan ünlüler 5 tane ünlüyü sıralamış Google en çok aranan bunlar diye. Onları sayayım. Hande Erçel birinci en çok aranan. İkinci Serenay Sarıkaya. Üçüncü Kıvanç Tatlıtuğ. Dördüncü Afra Saraçoğlu. Beşinci Can Yaman en çok aranan. Ne diyorsun bu listeye? Liste biraz saçma geldi bana. İlk Neden? bence bir numaralı arama butonuna Afra Saraçoğlu yazabilirlerdi. Yani Evet. bunu sıralamış mı? Yoksa siz mi böyle sırayla Hayır okudunuz? hayır. Ay, çok Google'dan geldiği saçma. gibi. Google'dan gelen basın bülteni. Hande Çok Erçel, saçma. Serenay Hoş Sarıkaya. geldin. Kıvanç Yani Tatlıtuğ. Üçüncü Afra Saraçoğlu. Dördüncü Can Yaman. Beşinci. tamam, Afra bir numara olabilirdi. Kıvanç 2 numara olabilirdi. Öyle giderdi. Ama Afra'yı 4'e niye koymuşlar? O, ya arama butonunda. Bir defa bütün Türkiye, bırak Türkiye'yi, dünya araştırıyor Afra'yı.
Yani o arama butonunda Afra'dan başka ben bilmiyorum. Bana bile soruyorlar. Ya geçen gün Bilal abi bir şey paylaşacağım diyorum. Bilal abiye ne anlatacağım? Afra ile ilgili. Ne oldu yine? Hayrola ya, ne oldu? Sıkıntılı bir durum mu? Dün değil evvelsi gün anneme gittim. Evet. Gider yok sıkıntı yok. Kız Ha, arkadaşım var. Bağdat Caddesi'nde buluşalım dedi. Nerede buluşalım dedim. Ya dedim oraya dedim bizim çok üst yaş gruplarımız geliyor. Gitmeyelim dedim. Divana gittik biz. 2 tane hanım geldi yanıma. Ay dedi İpek Hanımcığım sizi beğenerek, severek izliyoruz, takip ediyoruz. Bilal Bey'le yayınlarınıza ne olur dedi doğruyu söyleyin. Gerçekten Afra dedi Mert'le birlikte değil mi? Bu şaka değil biliyor musun Bilal abi? Ben şaşırdım. Ay öyle mi? dedim siz nasıl tanıdınız beni? İpek Hanım sesinizden tanıdım garsonla konuşurken dedi. Ya Tanıması mümkün değil ya kadıncağızın. ya Beni tanıdılar. böyle Bağdat Caddesi'nde bu bir. Evet. Oradan yürüdüm bir mağaza var Suven diye. Oraya girdim aynısı oldu. 2 kadın yine geldi yanıma. Afra'da Mert, Afra'da Mert. Ya bu kadar Herkes ya. önemli ve bence senin programın çok izleniliyor ve takip ediliyor. İzleniyor. Bütün Doğru yayınlar. söylüyorsun. Tabii. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Yurt dışından da Türkiye'den de çok fazla izleniyorum. Bana gelen mesajları, yolda çevirenleri görsem Fenerbahçe orada evine gidiyorum. Orada dahi subay hanımları çeviriyorlar, seni soruyorlar. Yani izleniyoruz çok şükür. Peki Sefo, rapçi Sefo'nun aşk hikayesi doğru çıktı arkadaşlar. Mayıs ayında Çağla Boz, oyuncu Çağla Boz'la görüldüğü iddia edilmişti ama fotoğraf paylaşılamamıştı. İspatı, delili yoktu yani. Oyuncu ve model Çağla Boz geçtiğimiz aylarda New York'ta uluslararası bir defilede podyuma çıkacak kadar da beğenilen bir model. Sefo'yla Bodrum'da senin çok sevdiğin Torba sahilinde güneşleniyorlar, denize giriyorlar. Sen de otur İstanbul'da. Yo Yani ben gidiyorum ben yokum. Haftaya gidiyorum ben de nereye Bodrum'a gidiyorsun? gidiyorum. Nereye yayın yapacağız Bodrum'a değil mi? gidiyorum. Deniz kenarından yapacağım bundan sonra Tamam. yayınlarımı. İnternet olan bir yere git. Ha, internetsiz kalma orada. Bilal abi öyle şey olur mu? Ben sana denizin içinden de yaparım yayın. Merak Ya etme. çok güzel. Islanırsın hayatım. Deniz yayın ıslak ıslak olmaz. Dikkat et. Önce bir Bodrum, sonra ayın 16'sında bir arkadaşım var. Çok önemli bir yönetici o da Kıbrıs'ta Mehmet. Onunla Evet, birlikte Kıbrıs'a gidiyorum. Bir tatil yapacağız. Şimdi bak konumuz nereye geldi? Hani görüldüler Madrid'de. evet. Yaftayı yapıştırdılar. Şimdi bak ne dedim? Mehmet benim can dostum kankam 25 yıllık arkadaşım. İşte bak insanlar bana yapıştırmıyorlar. Afra'ya yapıştırdılar. Niye? Kıskananı çok çünkü. Kıskananı çok. Doğru Tabii söylüyorsun. kıskananı çok. Evet. Lütfen beğeni yapalım rica ediyorum. Lütfen beğeni yapalım. Banucum yaz bakalım alttan. Hı. Sefo'yla, rapçi Sefo'yla Çağla Boz'un görüntüleri çok samimi arkadaşlar. Deniz kenarında birbirleriyle şakalaşıyorlar. Uzanıyorlar, denize giriyorlar. Çok sıcak, çok güzel görüntüler. Sefo 28 yaşında, Çağla Boz da 27 yaşında. Yaşı boyu boyuma, huyu huyuna diye bir söz vardır ya. Şimdi Hı hı. Sefo biraz çapkın bir çocuk. Şöhretin de getirdiği tabii bir beğenilme var. Kızlar rahat bırakmıyorlar. Daha önce bir fenomen hanımla beraberdi. İrem Yalçınkaya. Melisa Döngel oyuncu, onunla da çıktı. Ala Tokal, bu çok önemli bir influencer fenomen. Onunla da çıktı. Alya Bektaş diye bir makyaj sanatçısı var. Onunla da beraberlik yaşadı. Şimdi de e, Şimdi de Çağla Boz'la ciddi bir ilişkiye evrilir mi? Evrilmez değil mi? Bunlar genç hayatlarını yaşıyorlar yani. Ne Yani diyorsun? biz o yaşlarda genelde böyle bir aşk sarhoşu olup evliliği düşünürler, hayaller kurarlar ama hiçbir zaman o yaşlarda böyle yani gençlik şeyleri bunlar. Olabilir ya yaşasınlar ne olacak ki? Böyle deneye deneye her zaman söylerim doğruyu bulurlar. Tabii ki herkesin evlenmesini, herkesin yuva sahibi olmasını, anne baba olmasını isterim. Bütün temennim de evlenmeyen herkes öyle olsun. Bütün güzel enerjilerim de onlardan yana olsun isteyen varsa. Ama evlilikte de hep derler ya işte aşk evlilik aşkı öldürüyor. Bunlar da işte aşkı sabit ve ayakta tutabilmek için bunu yapıyorlar. Bu arada Caner hoş geldin. Caner Bize hoş diyor ki geldin. Bilal abi İpek ablam diyor. Canım Sağ, benim. Hoş geldin Caner'cim. sağ olsun Caner, hoş geldin canım. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda mesela? Yani tamam Sefo aşk yaşıyor. Sonu ne Evet, olacak? yani Sefo daldan dala gezen bir çocuk. Aslında aklı başında bir çocuk. Uyumlu bir insan ama o yaşlarda olmuyor ya. Devamlı ilişkiyi sürdürebilmek zor oluyor. Yani ya kız
bir Aras çıkarıyor, erkek bir Aras çıkarıyor. Yani çok şöhretli oldukları için ikisi de etraflarında çok dönen var, biliyor musun? Akıl çelen Doğrudur. oluyor, akıl veren oluyor. Tabii tabii tabii. Yani zor o yüzden. Dediğin gibi ilişkiyi oturtmak, evliliğe falan gitmesi zor. Gençler yaşasınlar deyip başka bir habere geçelim. Ya bu Avayaman'ı ne kadar çok seven var ya. Ben de seviyorum. Çok duru ve sade bir kız o. Çok temiz yüzlü bir kız. Biliyor musun? Bazen derler bizde enerji uzmanları ve yaşam koçları hep öyle der. Allah herkesin yüzünü kalbine orantıyla yaratır. Bunu unutma. Eğer yüzün güzelse kalbin de güzeldir. Kalbinin güzelliği yüzüne vurur. Havada da böyle bir durum seziyorum ve görüyorum. Yani hem temiz yüzlü, hem temiz kalpli, hem duru, dupduru. Çok beğendiğim birisi. Çok da severim Ava'yı. Bir de artı Ava'nın özellikle ve özellikle baktığımda burcu da mesela Akrep burcu. Akrepleri nasıl biliriz? Aman sokar zehrini akıtır gider. Ava hep kendi kendini zehirliyor. Hep kendine zarar veriyor. Hep içine atıyor, biriktiriyor. Çünkü o Aa, hiçbir zaman tabii o ne partnerine, ne hayatındakine, ne arkadaşına asla incinir, kırınır, içine atar. Yani o zehri kendi kendine atar. En büyük akreplerin özelliği Akrep burcunun yarayı kendine vermesidir. Kendine verir. Dışarıya zararlı değildir. Kendine zararı vardır akreplerin. zaten yüzünden de belli oluyor bu söylediğin özellikler. Ay İçine çok atan, tatlı, duru. düşünceli, dalgın, yani kendi halinde bir yapısı var. Hırsı da kendisiyle yarışıyor, kendisiyle mücadele ediyor. Beni de biraz evvel takibe aldı Avayaman. Bizi izliyor biliyorum. Selam olsun buradan Avayaman'a. Ne tatlısın. Çok seviyorum, çok Instagram'da beğeniyorum. Instagram'da takibe aldı. Şimdi Bestemsu Özdemir benim çok sevdiğim efendi bir hanım kızımız, oyuncu. 6 aylık bebeği 6 Evlendi, aylık bebeği oldu. var onun. Biliyorum ha. 6 aylık oldu bebeği. O Ava Yaman'la ilgili, hiç Ava Yaman'ı da tanımıyor. Onunla ilgili bir şey yaptı. Onu eleştirenlere biraz çıkıştı. Dedi ki keşke Kim Kardashianlar da Ava'yı örnek alsalar dedi. Sadiliğine bayıldığını söyledi. Kimseye benzemeyen, kendi olabilen nadir genç isimlerden biri Ava Yaman. Ve hele Kim Kardashian, evet onu söyledim. Keşke genç kızlarımız onu örnek alsalar. Keşke genç Evet, kızlarımız keşke onu örnek alsalar. alsalar diye de cümlesini tamamladı. Çok güzel bir söz. Avayaman'ın veda davetinde, partisinde, sezon finalinde giydiği kıyafetin eleştirilmesine o da tahammül edememiş ve sadeliğine, makyajsız katılmasına, ayakkabı yerine botlarla gelmesine gayet doğal, nasıl yakıştırıyorsa kendini öyle giyinmiş kız. Ne kabahati var? Yani Hayır, kendinle barışık olan insan evet. hiçbir zaman abartıya kaçmaz. Doğal haliyle toplum içine çıkar. Ava da bunlardan biri. Ben de sizin vesilenizle Ava'yı tanıdım. Çok da seviyorum. Durulu. Mesela onu Afra ile çok benzetiyorum bazı şeylerini biliyor musun? Gerçekten benzetiyor. Afra da öyle. Afra'da da çok fazla şey yok. Böyle abartı yok. Özgüveni yüksek insan bunlar. Fiziklerine, özgüvenlerine güvendikleri için. Öyle fazla abartı yapmıyorlar. Ava'da da aynı, dikkat et. Afra'da da aynı. Afra da duru ve temiz. Yüzü. Ava'nın da aynı şekilde. Öyle öyle avayla birbirlerine yapıları çok Ama bir şey söyleyeceğim. Bu sektörde genelde insanlar birbirini aynı şeyde vururlar. Ben kendi mesleki hayatımdan biliyorum televizyonda. Bir astrolog olarak şu Türkiye'nin bütün astrologları bir ara bana düşman oldu. Çünkü neden? onların yapamadıklarını yaptım. Gittim Chicago'lara, üniversitelere eğitimler aldım. Yok işte oydu, yok buydu, yok şuydu. Sertifika üzerine, diploma üzerine diploma beni çekemediler. Kardeşim ben zaten 2 üniversite mezunuyum. Bitirmişim okulları. Çekemediler. Hep böyle oldu. Ama şimdi baktım Bestem Su hayırdır dedim ya hakikaten kendi meslektaşına, kendi kulvarındaki olan kişiyi yüceltiyor. Ne kadar büyük bir medeniyet ve olgunluk biliyor musun? Ne kadar. Çok, Ben bizim sektörde göremedim böyle bir şey. Sizde var mı magazinler arasında? çok nadir ya. Çok nadir. Onu yapsam söylesem Biraz takdir mütevazi ederim. oldun Allah'ını Onu seversen. ben Şu yaparım. mütevaziliğinden vazgeçemedin bir türlü. Onu ben yapıyorum. Yapsam ben yaparım. Yani Tövbe yarabbim. başkasını takdir etme konusunu söylüyorsan evet ben yapıyorum onu. Geçen gün kime yaptım
Birsen Altıntaş'ı aradım kendisini, tebrik ediyorum seni dedim. Ya ne güzel haber Şeye de yaptın. yaptın, Burhan abiye de yaptın aynısını. Burhan'a da yaptım. Burhan Akdağ. Evet evet, Burhan'a da yaptım. Çok Öyle yapıyorsun sen. olmak lazım ama. Öyle olmak lazım ama ya. Öyle olmak Ben de lazım. öyle yapıyorum. Rezan Kiraz Üstad, Öner Döşer benim hocam. Söylüyorum yani bu isimleri veriyorum. Ama ben onları yeremem. Çünkü onlardan bir şeyler öğrendim, buralara geldim. Bak onların hiçbirisi yok piyasalarda. Rezan Hanım yok. İlk astrologlardandır. Ama bu sektör böyle. Ben Beslem Su'yu tanımıyorum. Ama gerçekten buradan ona sevgilerimi gönderiyorum. Hep böyle Gönder. güzel kalsın o kalbin. Zaten anne de olmuşsun. Allah diyorum sağlıcakla kucağına almayı nasip ettiği gibi bir ömür boyu da sana yüzünü evladından güldürsün. Beslem Su. Amin. 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 Dostlar, beğen sayısını artırırsak mutlu olurum. Beğen sayısını çoğaltalım Evet lütfen. Caner'cim. Takip eden arkadaşlar da abone olarak takip ederlerse minnettar oluruz. Abone olmanız bizler için çok değerli arkadaşlar. Peki, bu arada Hafsanur Sancaktutan'la Kubilay Aka ayrılmışlardı sevgili olarak. 2 senelik bir ilişkiden sonra barıştılar. Arkasından aynı filmden teklif geldi, başrol teklifi geldi. Aynı filmde oynayacaklar derken yarın set başlıyor. Tarsus'ta, Mersin'in Tarsus ilçesinde çekilecek bu ATV'nin Mercan Köşk dizisi. Dün afiş çekimi yapıldı. Yarın da sete çıkıyorlar. Sana şunu sormak istiyorum. Buyurun. Hafsanur'la Kubilay sevgiliyken birbirlerine ne güzel jestler yaptılar. Çok güzel bir aşk yansıttılar bize. Sonra da ne olduysa işte göze geldiler herhalde, ayrıldılar. Evet, nazara geldi onlar. Evet, çünkü bir koçla bir balıktan bahsediyoruz. Kubilay Aka Koç burcu, Hafsanur da Balık burcu. Biri çok duygusal, birisi iş hayatında çok başarılı, çok hedefleri olan, yani çok daha mantaliteli, matematiği kullanan ve kafasını kullanan bir zekaya sahip Kubilay. Ama Hafsanur da sürekli alttan alan ama bir o kadar da sessiz bir zekaya sahip olan bir kız. Alttan almak olmaz ki, zarar verir yani o kişiye. Hiç zarar vermiyor. Çok da güzel bir ilişkileri vardı. Ayrıldı olabilirler. Tekrar bir araya geldiler ve bence onların sonu evliliğe doğru gidiyor. Ben öyle hissediyorum. Öyle ben mi? öyle. Evet. Onları ayıran güç, onları ayıran neyse artık. Kötü enerji, kıskançlar ayırdı onları. Nazar falan tekrar ortaya çıkıp da şimdi bir ortak iş üretirken yine ayrılmalarına neden olursa dizi de yatar bu sefer. Yok olmayacak. Onları ele alacağım ben. Ben ilgileneceğim onlarla bizzat. Öyle yani mi? Gerçekten ilgileneceğim tabii. Nasıl Afra ile Mert'le alakalı bir sıkıntılar vardı bir dönem. Sürekli bir Mert'i tutuyorlardı falan. Onlarla ilgili de böyle. Ya Bilal abi, ben her şeyin hayatta enerjiyle alakalı olduğuna, duayla ve tevekkülle ilgili olduğuna ve inancın ne kadar yüksek bir frekans olduğuna inanan bir kadınım. O yüzden dolayı ne dilediysem bu yaşa kadar Allah hakikaten hem kendimle alakalı hem de diğer dostlarımla alakalı ne dilediysem oldu. İnan oldu. Ama Kubilay Aka'yla Hafsanur'u birbirlerine çok yakıştırıyorum ben. Ve beğeniyorum da onları. Bence bu ilişki buraya kadar geldi. Bir kere ayrıldılar, birbirlerinin değerlerini anladılar. Bunlar kesinlikle bir yüzük olacak. Bundan sonra negatif enerji olmaz, merak etme. Onu da bir kulbunu buluruz. Ona da tabii bizde de çareler tükenmez bizim meslekte. Koruma altına alırız. Anladım. Yani dizinin akıbeti hakkında kötü bir şey olmayacak diyorsun. Hayır, olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Çok da bunlar belli bir yere kadar gelecekler ve ondan sonra da zaten duyarız zaten. Bir nikah, bir nişan, bir söz, bir şey olacak onların hayatında. Ya. Evet. Bu güzel bir haber. Güzel bir haber. Güzel, çünkü nasıl Bilal abi? İyi düşünelim hepimiz, iyi olsun. Çünkü bunlar genç insanlar. Bunlar gerçekten başarabilmek için aslında bir takım şeylerinden feragat ediyorlar. Ailelerinden uzakta kalıyorlar. Sabahlara kadar setteler. Uykusuz kalıyorlar. Psikolojileri bozuluyor. O yüzden ben bunların hem başarılı olmalarını, başarılarına başarı katmalarını istiyorum. Hem de özel hayatında başarılı olmalarını istiyorum. O yüzden dolayı derler ya, iki aynı sektördekiler mutlu olamaz. Mutlaka bir boşanma olur. Mesela bürokratlar.
Yani ne bileyim işte 2 tane büyükelçi. Bir tanesi atıyorum Kanada'da, bir tanesi Washington'da. Bunların değerleri evliliğinden bir şey olmaz. Evet, çok analiz ettim. Gözden ırak, gönülden ırak. Çünkü enerjiyle alakalı ama Kubilay'la Afsane çok yan yanalar. Hiçbir şey olmaz. Bak Afra ile Mert'e de olmaz. Bunların hepsi hurafeydi, iftiraydı, yalandı, dolandı, senaryoydu. Ben her şeyin farkındayım da neyse fazla dalmak istemedim. Çünkü ben bir magazinci değilim yani. Ben bir astroloğum. Evet. O yüzden dolayı enerji uzmanıyım. Metafizikle ilgilendiğim için. Ama neyin ne olduğunu biliyordum. Hep de söylüyordum zaten. Allah yollarını açık etsin. Kesinlikle de bozulmasın ilişki programları. Programları da devam etsin. Daim olsun inşallah. Devam etsin. Peki sana Evet. bir şey soracağım. Şimdi Rafet Ali Roman Nişantaşı'nda şarkıcı, ünlü şarkıcı Rafet Ali Roman Nişantaşı'nda görüntülenmiş. Rafet biliyorsun 55-56 yaşında. Evet, biraz Yanındaki kadın merakı var orada. yanındaki kadın arkadaşının diyetisyeni olduğunu söylemiş gazeteciler sorunca. Çok genç bir hanım yanındaki kadın arkadaşı. Sence samimi midir, doğru mudur? Diyetisyen Bilal midir? abi Diyetisyen bilmeden kendisinden önce gazetecilere röportajı bunda bakın yine ilk bir olay oldu. Ama ikinci, üçüncüde yine aynı şeyi söylerse ve gerçekten yakalanmazsa bir yerde çünkü bir insan diyetisyeniyle ya da arkadaşının diyetisyeni miymiş neymiş bir kere görülebilir. Şimdi ben bir diyetisyenimle tesadüf bir Bağdat Caddesi bir kahve içerken görülebilirim. Ama ben diyetisyenimle doktor ya da spor hocamla erkek olsa evet. 3'tür, 4'tür görülürsem sence bunu kim inanır buna? İnanmaz. Rafet Eroman bir Başak Burcu Tarçın da erkeği. inanmaz. Tarçın da inanmaz. Tarçın kalk oğlum. Burada bak Kimse bacağını inanmaz. kaldırıyor. Kimse Kalk deyince, inanmaz. kalk deyince bacaklarını kaldırıyorlar. Niye? Göğsümü sev diye değil mi? Bacağını kaldırıyor Tarçın'a bir şey söylediğim zaman. Kapat Bacağını bacağını. kaldırıyor. Evet. Hayır, Pardon. istemek demek o. Sen köpeklerin dilini bilmiyor Ne? musun? İstemek demek. Ben ne bileyim nereden? Öyle mi İstemek istiyor mu? demek. Arzulamak demek. Senden bir şey istiyor. Kucağına al beni diyor. İstiyor. Ha, tamam. Alayım da kırtlasın. Yat orada. Peki. Yani Rafet El Roman diyorsun yanındaki bir hakkı var. Hakkını kullandı. Bu kızla bir daha görülürse diyetisyenin numarasına yatamaz artık diyorsun. Mümkün değil. O bir kere olur. Halk bir kere yer. Ama ikinci, üçüncü bir defa bir plaj yaz geldi. Zaten bir Bodrum'da, bir Çeşme'de, bir Akdeniz, Ege sahilinde muhtemelen yakalanırsa o zaman kaçışı olmaz bu işin. Ne diyecek? Diyetisyenim beni kolluyor. Bana tatlı yedirttirmiyor, işte alkol aldırtmıyor. Beni takip ediyor. Benim yaşam koçum mu diyecek? Diyemeyecek öyle bir şey. O zaman ne olacak böyle? Ama şunu söyleyeyim. Rafet bir Başak Evet. Burcu. Evet doğru. Gerçekten aşk adamı. Öyle söyleyeyim. Ve çok denedi, olmadı, yanıldı, olmadı. Gerçek mutluluğu bulamadı. Çünkü Rafet'in Almanya'dan benim cici annemin oğlu rahmetli Tunç çok samimi arkadaşıydı ve sürekli yanımda telefonla konuştuğunda bana verirdi Rafet'i. Beni bile sorardı, tanıştırsana derdi benimle. Rafet Allah dünya tatlısı. Allah. Ama bak tatlı adam. Allah Ay bir defa hiç Allah. yaşlanmaz. Sence 56 görünüyor mu Rafet? Görünmüyor. Hiç yaşlanmaz. Bence bu hayatta mutlu olsun. O çok çile çekti aşk hayatında ve evliliğinde. Ben o şekilde düşünmüyorum insanların düşündüğü gibi. Mutlu Öyle olsun. mi? Yani Tabii. dilediği gibi yaşasın diyorsun. Tabii ki Ama yaşasın. biraz Muğla'da biliyorsun Tuğba ile evliydi. Orada çok büyük bir mutsuzluk elde etti. Kızlarla ilgili sıkıntılar yaşadı. O oldu bu oldu. Hak ediyor. Ama şimdi benim bazen karşı olduğum şeyler var. Eğer bu kızlarından yaşça eğer küçükse bu diyetisyen ve böyle bir ilişki varsa onaylamam. Asla onaylamam. Sen evladından daha küçük bir insanla bir ilişki yaşayamazsın abi. Etik değil bu. Mümkün değil yani. Mümkünatı yok. Bu kadınlar Ama için de dur bakalım öyle, erkekler bekleyeceğiz. için de. Bu kadınlar için de aynı şey geçerli, erkekler için de aynı şey geçerli. Yani Ama her konumuz şey şu an Rafet olduğu için ben Rafet üzerinden örnek verdim. Tabii ki de öyle. Tabii ki de öyle. Yani, evet. Tabii ki de öyle. Oğlu akranında, Peki oğlu yaşında. Demet Akalın'ın Bodrum sahillerinden bir bikinili fotoğrafı geldi. Gördün mü fiziğini? Ya görmez miyim Bilal abi? Ben onu gerçekten Çınarcık'ta gördüm. Bir beach'te bir konser verdi. İnceledim. Dedim ya dedim ben bu Demet'i 2-3 sene içerisinde 2 kere gördüm. Kiloluydu bu nasıl zayıfladı dedim. Kalem gibi bacaklar. Ya. Çok mütenasip bir fizik.
Ve 3 aşağı 5 yukarı aynı jenerasyondanız biz Demet'le. Demet bir boğa kadınıdır. Kendine çok bakar. Bazı zamanlar çok benzetiyorum kendimi ona. Hatta geçen gün birinden rica ettim. Şu sanatçı aleminde herkesi tanıdım. Bir Demet Akalın'la yüz yüze gelemedim. Hatta Bülent Hanım'a da söyledim. Ya Bülent Hanım ne olursun beni şu Demet Akalın'la. Çok benzetiyorum kendimi ona. O deli hallerini. O böyle ansızın sinirleniyor. Çıkış yapıyor, yükseliyor. 3 dakika içinde pat hemen o düşüş oluyor ve çok iyi yürekli, merhametli, acıma duygulu, bonkör. Ya ben kendimde inan görüyorum ona bakınca kendimi görüyorum ben. Demet Akalın'ın fiziği 10 numara olmuş. Ne yaptı ne etti bilmiyorum. Spor mu yaptın Demet? Diyet yaptığını biliyorum. Bir dönem iğne kullandığını söyledin ve bu iğneden dolayı sıkıntı yaşadığını dile getirdin. Ben de sen öyle dedin diye yine seni taklit ettim. O iğneleri de bıraktım. Ama ben böyle bir vücut görmedim. Emin ol 29-30 yaş yani fazla küçültemeyeceğim ama 29, 30, 32 fiziği öyle söyleyeyim. Kimse demez bu kadın doğum mu yaptı diye. Demet çok bakımlı olmuş. Takdir ediyorum. Demet'i çok seviyorum gerçekten. Bikini nasıl yakışmış değil mi vücuduna? 55 yaşından gün alıyor. 55 Diyorum ya aynı yaşından gün yaştayız alıyor. biz Demet'le. Evet. Yani Nasıl ben gurur yakışmış duyuyorum bikini? kendine bakan kadınla. Boyu da var. Boyu da olunca bikiniyle filan o incecik olmuş artık vücudu. Ama Evet. değil yani öyle çöp gibi de değil. Çöp gibi de değil. Bence Çünkü neden böyle oldu spor söylüyorum. yapmış. Söylüyorum. Belli o Ben spor yapmış. söylüyorum. Yürüyüş yapmış. Şimdi söyleyeceğim. Söylüyorum. Kocası Okan, kocası Söyle. benim arkadaşım. O kadar güzel bakıyor ki kendine Okan, fiziğine. O kadar güzel bakıyor ki spor salonlarında baştan aşağı vücudunu kas yaptı, yeniledi adeta. Gençlerle yarışıyor. Kocasını o halde görünce hiç değilse dedi ben de dedi onun kadar olamazsam da dedi zayıflayayım, düzgün güzel bir fiziğim olsun dedi. Bence kadın bence yani ve hakikaten karı koca şu anda ideal çift görünüm olarak. Hakikaten öyle yani. Yani bazen bakarsın erkekte göbek olur, yanında kadında kilolanmıştır filan. Yani çift olarak iyi Bak resim bak Boğa vermezler ama burcu bunun gırtlağına çok düşkündür. Boğa burcu çok tatlı sever. Gırtlağına korkunç düşkündür. Hiçbir boğa bana diyemez ben asla. Zaten hiçbir boğayı siz göremezsiniz zayıf. Ama Demet bir nasıl dönem oluyor? gerçekten aldı başını gidiyordu baktım. Yani yemeğe odaklanmıştı suratından anladım. Fakat ben şok yaşadım. Bugün bir şok yaşadım. Gurur duydum kendisiyle. Çünkü yaştaş olduğum için gurur duydum. Helal olsun ne diyeyim ki. Yani bakmış kendine spor yapmış. Zaten eski manken biliyorsun. Bir altyapı var Demet'te. Bir altyapı var. Olmaz mı? Var tabii. Var tabii. Peki bu tatlıyı seviyorsa nasıl duruyor? Nasıl frenliyor kendisini? İşte Nedir? Ne bir yapıyor dönem yani? Ne Demet demek? iğne kullanıyorum demişti. Ben öyle okumuştum ya da dinledim bir yerden. Evet. Sonra onun ne kadar ona zarar verdiğinden bahsetmişti. Sanıyorum o iğneler insanı tatlıdan koparıyor. Zaten hayata küstürüyor. Öyle bir hafta 10 gün kullansan bile kanından atıyorsun. Bir daha artık aramıyorsun o tatlıyı şekeri. Çünkü boğa gerçekten öyledir. Gırtlağına çok düşkündür. Yemeği içmeyi sever. Değişik tatları sever. Bir defa gurmedir. Öyle söyleyeyim. Ama Demet bence dikkat etti kendine. Spor yaptı. Diyet yaptı. Karı koca. Ay maşallah inşallah bozulmaz. İnşallah da bu fiziğini ömür boyu muhafaza edersin Demetciğim. Ya biz bu burcumuzda yaşamaya mecbur muyuz? Burcumuzu terk edip başka burca geçemiyor muyuz ya? Geçemezsin Yani hayır. Bak dikkat ya et. Allah Allah Herkesin yani. burcu kendini temsil ediyor. Yani Sen de tipik bir aslan ediyor, erkeğisin. evet ama yani. Tipik. Tamam aslan erkeğim ama benim de hiç son zamanlarda böyle işlerim açılmıyor, yüzüm gülmüyor, keyfim yerine gelmiyor. Sen aslandan başka hangi burcu konuşsan hepsini övüyorsun. Koşuyor diyorsun, coşuyor Hiç diyorsun. öyle bir şey Parayı da söylemedim buldun. Bilal abi. Aşkı da Hayır buldun hayır. diyorsun. Aşk istemiyorum Estağfurullah. gerçi. Benim Şebnem'im var. Şebnem'im var. Başka aşk istemiyorum gerçi ama ya ben de gülmek istiyorum ya. Başka burca geçemez miyim? Öyle bir imkan yok Hayır mu? geçemezsin ama hayır geçemezsin. Zaten çok fazla muzdarip olma burcundan. Aslan erkeği nasıldır biliyor musun? Son derece Evet. sevecen,
Bak ani çıkışları vardır ama yine boğa gibidir. Çıkar iner. Bak çıkar ve iner. Çok affedicidir. Çok kincilik yoktur onda. Affeder. Yüreği çok merhametlidir. Çok iyi insanlardır. Dostu arkadaşla çok önem verirler. Fakat bunların bir parasal dengelerinde bir düşüş var. Bu son 3 aydır. Toparlayacaklar 14 Temmuz tarihinde. Aslanlarda bir çıkış yükselecek. Parasal anlamda dengeyi tutacaklar. Ama bu sene en şanslı Oğlak, Balık, Boğa. Bunu unutma. Her zaman söylüyorum. Oğlak, Balık, Boğa. 2 toprak, bir tane su grubu balık. Bu balıkların hiç Boğayı yüzü hep gülmüyor. methediyorsun. Tatlı balıkların. Boğayı hep Efendim? methediyorsun Boğayı. Boğayı hep methediyorsun mesela. Ne zaman konuşsak? 8 ay önce de konuştuğumuzda Boğayı methediyorsun. Haziran ayını Çalışkandır, methediyorum. Evet. hırslıdır, Gökyüzü azanır, cafcaflı. gökyüzü. Ben Boğa'ya geçemem yani, değil mi? Öyle bir imkan yok. İsteyen borç... Hayır geçemezsin sen. Zaten boğanın özelliklerinin %50'sini taşıyorsun. Ani çıkışlar, fevri davranışlar, merhametler, iyi yüreklilikler, iyi insan olmak. Bak ortak yönümüz çok. Mesela kendini sevdirme, toplum içine girebilme. Bu böyle herkesin işi değil televizyonculuk. Biraz böyle bir medeni cesaret ister. Yıllar önce ben hiçbir şey bilmiyordum. İbrahim Tatlıses bana al tarot kartlarını, o zaman yasak değil. Gel dedi kanalıma dedi akşamleyin yayın yap dedi. Kim yapabilir ya? Evet, Kim yapabilir bunu ya? doğru. Sıfır yani tamam Doğru, doğru. sıfır bilgi. Bilgi yok. Gönül gözümle bir iki bir şey söyledim. Tuttu diye hadi dedi çık kanala. Tatlıses TV'de yıllarca yayın yaptım. Aslında oralardan geldim buralara öyle söyleyeyim. 25-20 sene önce. Aşağıda kebabımı Doğru. yerdim, yukarıda fallar bakardım, tarotlar bakardım Tatlıses'te. En son dedi ki seni ameliyat ettireceğim bu dedi. Çok zararlısın dedi aşağıda restorana. Severdim. Bu arada İbrahim Bey'e de şifa diliyorum. Hastaneye kaldırmışlar onu da öyle duydum. Doğru mu bilmiyorum. Allah şifasını versin. Çağla Şikel demiş ki yıllara meydan okuyan bir güzelliğe sahip. 49 yaşına geldi. Genç kızlarla Doğru. yarışıyor. O da doğru. Pürüzsüz cildinin sırrını paylaşmış. Her gün 22.30'da demiş yatarım. 07'de kalkarım. Yaz kış ritmimi değiştirmem demiş. Tüm kötü duygulardan demiş uzak dururum. Kötü enerjilerden kaçarım demiş. Benim Çok demiş inanıyor cildimin spiritüele biliyorum pürüzsüz olmasının, dolaylı. cildimin sırrı, güzel cildimin sırrı bu prensiplerim demiş. Uyku çok önemli değil mi? Bilal abicim uyku neden önemli? Söyleyeyim bir defa uyku B12'yi tetikliyor. B12'in düzgün olduğu zaman ve endorfin ve aynı zamanda dopamin hormonunu salgıladığında nasıl olursun sabah uyandığında. Ama ben hayat boyu mutlu uyanamadım. Bir tipik bir boğa Neden? burcuyum. O suratım 5 karış Evet. uyanırım. Etrafa negatif saçarım sabah. Aman derim kimse olmasın etrafımda. Hiç kimse olmasın. Sevmem ben öyle erken uyanmayı. Ama bu aralar hep 10.30'da yatıyorum ve sabah saat 6'ya 10 kala uyanıyorum. Tabii ki cilde, fiziğimize, bedenimize, ruhumuza en iyi gelen yön tabii ki uyku. Dün Uykusuz beni olmaz. uyandırdın. Dün evvelsi gün beni uyandırdın. Kalk 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 dedin sabah saat 7. Kalk Rehan Muhtar öldü Bilal abi. Kalk 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 Ya dedin. Beni Bilal abi uyandırdın. yok. Allah rahmet eylesin. Herkesten önce Bak senden şimdi. duydum. Allah rahmet eylesin. Senden duydum herkesten önce. Ama Evet. Bilal abi ben bazen Yani- sabah 4'te kalkıyorum bakıyorum cinayetler var mı? İşte ölüm haberleri nedir? Ne oldu ülkemizin ekonomisine? İlk önce sabah mutlaka Bloomberg'i açıyorum. Bir şöyle dövizleri kontrol ediyorum. Ne oluyor? Ülkemiz nereye doğru gidiyor? Borsaya bir bakıyorum. Ve ne dediysem oldu. Altın düşecek dedim altın düştü. Böyle bir şey olamaz yani. Vallahi. Ya, Düşecek dedim insanlar düştü. merak Arkadaşım ediyorlar. annesi dedi ki niye bana söylemedin düşeceğini? Niye dedim. Altın Allah satacak Allah. ne olacaktım Kıbrıs'tan dedi. Peki Ceyda Düvenci'yi Aslında beğenir düşler. misin? Oyuncu Ceyda Düvenci'yi. Ceyda'yı çok Oyuncu beğenirim. Ceyda Evet, Düvenci. eski Kaan Girgin'in eşi. Bir oyuncu bir çocukla. Çok yakışıklı bir çocuk vardı Kaan diye. Kaan Girgin hatırlar mısın yıllar öncenin? Bir Evet, 20 benim sene önce arkadaşımdı. öyle. Ha? Ceyda'yı Evet, seviyorum. 2000 Özürlü bir çocuğu var. Çok iyi bir anne. Çok da cici bir. Ama en son onunla ilgili bir şeye üzüldüm ve ağladım biliyor musun? Yaklaşık sanıyorum Yapma ya. 7-8 ay önceydi. Vallahi ağladım. Ne oldu? İnan ağladım. Neyle ilgili ağladım biliyor musun? Ya bu bir çocukla ya adamın adını unuttum. Unutkanlık var bende de. Güçlü Evliydi ya Mete, Güçlü Mete boşandı. sevgilisi.
Bülent Şakrak. Ay En son evet, 3. evet. eşi. Şakrak. Ya Bilal abi çok iyi anlaşıyorlardı. Neden ayrıldı onlar? Bülent biraz yaramazlık yapmış. Üzmüş Ceyda'yı. Ay Ceyda hep Biraz üzüldü. yaramazlık Bu yapmış. hayata hep üzülmek için gelmiş o. Evet çünkü Bülent Şakrak'tan bir oğlu da var. 9 yaşında şimdi bir oğlu var. Okan Ali. Bülent Şakrak'tan. İkinci evliliğini Engin Akgün'le yapmıştı. O kızı serebral palsi olan çocuğu Engin Akgün'den, çocukluk arkadaşı, aşkıydı. İkinci eşi. Ama olmadı. Çocukluk aşkı da olsa olmayınca olmuyor. Yürümedi evlilikleri ya. İkinci ben eşi. inanmıyorum Caner öyle bir şeye. Ciddi misin? Bülent Hangisi? aldatılmış abla Hangisi? diyor. Caner yazıyor. Bülent aldatılmış abla diyor. Yok ya. Yok yok yok. Ben de Ceyda Düvenci inanmıyorum. öyle bir Yok insan be değil. Caner. İnanmıyorlar duyduğuna. Şimdi Güçlü Mete isimli bir radyocu var. Televizyonda da program yapıyor zaman Biliyorum. zaman. Biliyorum Onunla onu. onunla sevgili. Onunla sevgili. Epeydir onunla beraber 2 yıldır. 2,5 Ceyda yıl oldu. mı? Sağlam bir ilişkileri var. Ceyda. Ceyda iyi bir oyuncu. O Çok. Ceyda 14-15 yaşından beri setlerde. Ben onu Star'da tanımıştım. 17 yaşındaydı. Star televizyonda sabah şekerlerini sunuyordu. Kimle sunuyordu ya? Çok ünlü bir oyuncuyla. Erkan Petekkaya ile sunuyordu. İkisi sabah şekeriydi biliyor musun? Erkan da o zaman 19-20 yaşında. Ece Ee, Erken de sunuyordu Ceyda ya sabah şekerlerini. Suat Sunay'la. tabii, Yok tabii, Melike'ydi o. tabii, tabii. Melike diye sarışın bir kız vardı. Melike sonra. Evet. Ceyda Düvenci şimdi 49 yaşında. Ama güzelliğini koruyor hala. İstese mesela e, vardı ya bir dizi vardı. Sex and City diye 4 tane Ceyda Düvenci'nin yaşında kadın başrolde biliyorsun onların hayatı, kariyerleri filan. Ya da şeyi söyleyeyim sana. E, Serenay Sarıkaya'nın dijitalde oynayan bir dizisi var. En son devam ediyor. Oynuyor hala. 3. bölümü. Ee, Öyle bir dizide istese peşinden erkekleri koştuğu orta yaşlı bir kadın, arzulanan, istenen güzel kadın karakterinde oynayabilir Ceyda Düvenci. Hala aşık olunan kadın karakterinde ekrana gelebilir bir dizide. Ama hiç öyle hırsları yok. Demişler ki sen şimdi bir dizi çekiyoruz. Aşk ve Taht dizisi. Orada başrolün annesini sana düşündük. Annesi karakterinin rolünü düşündük. Akın Özün'ün annesini oynayacaksın. Kabul ediyor musun? Okumuş senaryoyu kabul etmiş. Ben gencim, güzelim, hala genç gösteriyorum. Ekrana çıkıyorum. Sunduğum programlar çok izleniyor. Niye ana rolünde oynayacakmışım diye kompleks yapmadan işini yapacak kadıncağız ve güzel de para kazanacak. Bozdağ Film, iyi bir film şirketi. ATV'de yayınlanacak. Yani o yüzden takdir ettim kendisini. Bak şuraya bağlayacağım ve sözü sana bırakacağım. Yıllarca Yeşilçam'da zirvede olan starlar biraz yaş aldıktan sonra beyaz perdeden, dizilerden ellerini, eteklerini, ayaklarını çektiler. Niye biliyor musun? Hep böyle hala arzulanan kadın rolü beklediler. Hala başroller beklediler. Genç kadın rollerinde oynamak istediler. E, Öyle roller gelmeyince de anne rolleri geldi, işte abla rolleri geldi, öğretmen rolü geldi, hala rolleri geldi. Kabul etmediler. Hiç onları bir daha dizilerde, şeylerde, beyaz perdede göremedik. Kimleri kastettiğimi anlıyor seyirci, sen de anlarsın. Yeşilçam'ın en ünlü oyuncuları. Ama Ceyda'da öyle bir şey yok. Ne diyorsun bu konuda? Ceyda'da ne gibi bir şey yok? Yani Yani kompleks yapmıyor. hırs Ben mı yok? gencim, güzelim. Hırs mı Anneyi yok? niye oynayayım yahu? Babayı, dedeyi niye oynayayım yahu? Bak Edison da diyor ki baba rolü gelsin oynarım diyor. Ama diyor rol benim üzerimde olsun diyor. Hollywood'da diyor 80 yaşında, 85 yaşında aktörler başrol veriliyor onlara. Senaryo öyle bir yazıyor ki adam 85 yaşında aktör dede rolünde ama başrolde. Öyle filmler seyrediyoruz zaten. Bizde yok onlar mesela. Ben şey yapmam diyor, kompleks yapmam, oynarım ama diyor başrol oynarım diyor. Başrol oynarım derken yine kendisini yukarıya koyuyor, anladın mı? Yan rolü kabul etmiyorlar. Ceyda'nın şeyine bak, kariyerine dön bak, Wikipedia'ya gir bak, 40 tane 50 tane dizide oynamış.
15 tane tiyatro oyununda çıkmış, oynamış sahnede. Yani başrole hala istediği gibi rolde oynayabilir, bekleyebilir, isteyebilir, arzu edebilir. Ama anne rolünü kabul ediyor. Bir daha mı anlatayım, bir daha anlatmayayım? Anladım. Niye anlatasın? Aa, sen de Allah'ını seversen. Anlıyorum ben. Yok, Yani ben şu anda yorum Ceyda'yı bekliyorum. kafamda bir Koç burcu kadını o. Son derece başarılıdır. Koç kadını başarılıdır. İşinde çok böyle atraksiyonludur. İşine odaklandığı zaman gözü hiçbir şey görmez ve çok da iyi bir annedir. Annemden biliyorum ben. Çok iyi bir iş kadını, çok iyi bir eğitimci, iş kadını derken eğitimci ve aynı zamanda çok iyi bir anne ama işinde başarılı. Çocuğuna bakmakta, anne çocuk diyaloglarında iyi. Ama mesela annemi ben tabii bazen eleştiriyorum da kızıyor bana. Çok yalnız. Yani çok fazla etrafında insan istemez. Ceyda da öyle. Ceyda'nın baktığınızda hayatında çok fazla insanlar yok, arkadaşları yok. Annem de yalnızlığı seven bir tip. Bilmiyorum, belki de yıllar önce yaşadıklarından olabilir, darbeden olabilir. Ceyda çok şanssız, biliyor musun? Ceyda inanılmaz derecede şanssız, çok şanssız. Aferin sana. Aferin sana. Çok Bak, şanslı çok ama beğendim bu çok iyi yorumunu. bir anne, çok iyi bir oyuncu, işinde başarılı, merhametli, iyi yürekli. Severim ben Ceyda'yı. İnşallah bu ilişkisinde mutlu olur bari. Anlatabiliyor muyum? İnşallah bu ilişkisinde mutlu olabilir. İnşallah öyle düşünüyorum yani. Doğarken kimler geldi, kimler geçti? Bu arada Serenay Sarıkaya'nın dizisi, yani o dizideki o ışıl ışıl bir dizide arzulanan bir iş kadınını oynayabilir. Anlatabiliyor muyum? Onu demek istedim. Neyse. Çok şanssız. Neden şanssız? Doğuştan şanssız Ceyda. Ama Bazı bir annenin insanların kucağı, kaderleri öyledir. Mesela bir söyleyeyim, dur söyleyeyim, bağlayayım. Ama bir annenin, kör bir annenin kucağına doğdu. Ve annesi ona bakacağına o annesine baktı yıllarca. Yıllarca, çocuk kendisini bildiği yaştan itibaren. Ne kadar zor bir çocuk için. Evet, şimdi söyle lütfen. her şey için zor. Onun hayatında bu bir imtihan aslında. Yani o bir şeyin imtihanını veriyor. Çünkü hepimiz evrende, bizlerin yani yaşamamızın hepimizin bir sebebi var. Ya hepimiz, hiçbirimizin hayatı dört dörtlük değil. Mesela ne oldu? Sen bir cezaevi olayıyla sınandın. Ben ise başka bir şeyle sınandım. Mesela etrafa bakıyorum, bir kız arkadaşım, çok önemli bir kız arkadaşım şu an çok ağır bir tedavi görüyor. O da bir bağımlılık. Geçmiş olsun. Kumar bağımlılığıyla savaşıyor, mücadele. Herkesin bu hayatta bir şeysi var. Ceyda da bir şeyin imtihanını veriyor. İşte dediğiniz gibi ama bir annenin kucağında doğdu dediniz. Önce ona baktı, sonra aynı şekilde evrene ne için görevli geldi mesela o? Görevi bakmak. Çocuğuna bakıyor hala da ama nasıl bakmak? Bir eksikliği olana, bir sağlık problemi olana bakmak, çocuğuna bakmak, anneye bakmak gibi. Yani bununla sınanıyor. Siz ise başka bir şeyle sınandınız. Ben ise başka bir şeyle sınandım. Başka bir arkadaşım başka bir şeyle sınanıyor. Herkesin bir imtihanı var. Ama ben inanıyorum ki bu sınanmaların da Rabbimin kanalında yahut da zamanında Rabbim der ki şu tarihe kadardır. Bir ömür boyu sana bu sınavını vermez. Bu imtihanları sana ölene kadar vermez. Seni bir noktada, bir nebzede öyle bir döndürür ki sen öyle bir şaşırırsın ki ömründe görmediğin kadar mutluluğu görürsün. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dolayı her Doğru. zaman iyi yürekli olmak lazım, merhametli, sevecen, hiç kimsenin hiçbir şeyine karışmamak lazım. Kötülükten kötülük doğar, öyle söyleyeyim. Ben onun anneliğiyle gurur duydum. Gerçekten gurur duydum onun anneliğiyle. Ve o çok iyi bir anne. Ben inanıyorum ki o, çünkü Koç burcu, kendini işine adadı, çalışmak zorunda, çocuklarına bakmak zorunda, o evi geçindirmek zorunda. İşin maddi boyutunu bir tarafa bırakırsanız vermiş olduğu emeğin karşılığını alabilmek için çaba sarf ediyor. Ben bravo Ceyda diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. İnşallah yeni ilişkinde daha mutlu olursun. Hiç yaşamadığı mutlulukları bu ilişkinde sana partnerin yaşatır. En azından yaşamış olduğu mutsuzlukları onunla unutursun. Dediğim gibi deneme, imtihan, sınama dünyası bu dünya. Onun için çok da fazla kafaya bir şey takmaya da gerek yok. Evet, Afra Saraçoğlu'nu konuştuk. Günlerce konuştuk burada.
Bir arkadaşım bana Bilal'cim dedi, Afra Saraçoğlu niçin önemli dedi. Bak onunla ilgili dedi çok kısa bir süre önce dedi yayınlanan bir şeyi sana yollayacağım. Şimdi onu okuyacağım sizlere arkadaşlar. Afra Saraçoğlu Türkiye'nin reklam sektöründe hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Bir kez daha neden bugün Türkiye'nin en güçlü ve etkili reklam yüzlerinden biri olarak kabul edildiğini kanıtlıyor Afra Saraçoğlu. Yeni Medya Düzeni podcast'inin son bölümünde medya uzmanları onun Del Facto ile uzun süredir devam eden işbirliğinin dikkat çekici etkisini tartıştılar. Podcast'te Afra Saraçoğlu'nu tartışıyorlar medya reklam uzmanları. Marka yeni sezonu bir kez daha Afra'yı kampanyanın yüzü olarak başlatarak duyurdu. Bu sene ya 4. senesi markanın Afra'yla ya 5. senesi. Uzmanlara göre bu karar yıllardır oyuncu ile marka arasında kurulan derin güveni ve başarılı bağı yansıtıyor. Bu podcast'teki tartışmaya göre Afra'nın imajı Defacto'nun kimliğiyle mükemmel uyum sağlıyor. Doğal, modern, samimi ve otantik. Uzmanlar izleyicilerin onu halka yakın biri olarak gördüğünü vurgulayarak bu durumun tüketicilerin markayla daha duygusal ve içten bir bağ kurmasını sağladığını belirtiyorlar. Ayrıca Defacto'nun bu sezon kampanyayı genişleterek haftalık afralı içerikler yayınladığını ve işbirliğini tek seferlik bir tanıtım kampanyası olmaktan çıkarıp devam eden bir medya stratejisine dönüştürdüğünü de öne çıkardılar. Sonuçlar göz ardı edilemez. Toplam satışlar %43 arttı. Kadın koleksiyonu satışları, yani Afra'nın giydiği kadın koleksiyonu satışları %50 yükseldi. Podcast'teki medya profesyonelleri Afra Saraçoğlu'nu en nihai samimi marka yüzü olarak nitelendirerek etkisinin artık sadece ünlü popülaritesi olarak değil, Türkiye'nin eğlence ve moda sektörlerinde gerçek bir ekonomik ve medya fenomeni olarak görüldüğünü eklediler. Bu önemli bir başarı. Yani lay lay lom yapanlar bir yana, Afra Saraçoğlu ciddi temsil ettiği firmanın ekonomisine bir iş kadını, bir fenomen, bir model, bir tanıtım yüzü ne derseniz deyin çok büyük bir katkıda bulunuyor ve insanlar çok büyük paralar kazanıyorlar. Değil mi? Tabii öyle. Tabii. Yani son derece önemli. Evet. Şimdi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili konuşmalar, söylentiler duruldu arkadaşlar. Özellikle Mert Ramazan Demir'in bir süredir nerede olduğu bilinmiyor ve sosyal medyada bu soruluyor, sıkça soruluyor. Birkaç duyum geldi bana ama netleştirmeden söylemem mümkün değil. Bu konuyu biraz daha araştırıp en kısa zamanda bir haber olarak derleyip huzurlarınıza getirmek istiyorum. Hem Afra Saraçoğlu ile ilgili hem Mert Ramazan Demir ile ilgili çok sorular geliyor. Ancak yine bu konuda en doğru haberleri bizden alacaksınız. Bunun da altını çiziyorum ve sana çok teşekkür ediyorum. Söyleyecek bir şey varsa söyleyebilirsin. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece Afra ile Mert'le o kadar çok uğraştılar ki yıkmak için, yani ayırmak için. Hiç kimse de muvaffak olamadı. Hiç kimse de başarılı olamadı. Onu söylemek istiyorum öncelikle bir. Tabii ki genel anlamda konuları toparladık. Ama gündemin en çok aslında beni etkileyen, gerçekten çok en önemli konusu, ya beni etkileyen konusu bugünkü konuda Demet Akalın'dı. Hem Demet Akalın o fiziği hakikaten, ve bilmiyorum Bilal abicim, eğer ulaşırsan yahut da görüşürsen selamlarımı ilet, ne yaptıysa bana da söylesin. Bak 10 kilo aldım, inan iğneyle falan da veremiyorum ve kendime ızdırap çektiriyorum. Çünkü bu yayın saatlerimizde vallahi billahi bak ızdırap çektiriyorum, o 10 kiloyu veremiyorum. Normalde ben bu sıcaklarda klimayı açtım gerçi ama böyle askılı şeylerin üstüne bunları giyecek kadın değildim. Kilo aldım. O 10 kilo beni çok rahatsız etti. Gerçekten vermem lazım. Şekeri kestim. İğneyi kullanıyorum. İğneyi kullandığım için şeker yemiyorum. Dondurma yeme. Evet, dondurma alma.
Dondurma almıyorum, tatlı da Dondurma. almıyorum. Bıraktım, hayatımdan attım ama 55 yaşından sonra metabolizma çok yavaş işliyor. O yüzden Bak dolayı. benim storylerimde Bilal Özcan Official Instagram hesabının storylerine bir dondurma makinesi koydum. Sakın yanlışlıkla gidip de onu alma. Hayır, alacağım ben onu, Sakın gördüm ben onu. Alacağım onu ama ben. yapma bak. Yapma ama bak yapma. Bir arkadaşım da aldı Bilal abi, gelmeden alacağım önce. onu ben. Çünkü niye Makineden biliyor aldım. musun? Benim arkadaşım almış onu. İnan evde yapıyormuş. Misafirler zannetmişler Evet. ki modada oturuyor. Ali Usta'dan mı aldın demişler. O İnan. kadar güzel ki. Anlatsana, O gerçek kadar mi bu? güzel ki. Gerçek, o kadar güzel dondurma yapıyor ki storylere koydum o makineyi ama yani onu alırsan bir 10 kilo daha Tamam da çok alırsın. Bak pahalı ben bir sana şey mi peki? Pahalı mı? yani fiyatını buradan söylemek istemiyorum Tamam, ama anladım. Özelden çeşitli konuşuruz. dondurma Hayır. makineleri Ben Tayland'dan aldım bir tane. Taylandlılar da yapıyor. Metalin üstünde böyle. Ondan mı acaba? neden böyle olduğum belli işte. Bak Tayland'dan aldın dondurma makinesi, itiraf ettin. Yo, Dondurma ben yemedin. şimdi bir dahaki yayında o dondurmayı yapıp burada yiyeceğim. Merak etme. Tamam. Ya ben de Yapma kendi ya. Söyle. reklamımı yapmam. Vallahi bir de böyle tatlı reklam oldu mu yaparım sonuna kadar. Ya da tatlı yapan makineler olduğu zaman. Vallahi yaparım. Emin ol, yaparım. Ya bu reklam Yok olsun diye artık söylemiyorum. sütçüye. Sen benim Bilal abi, sütçüye dedim çok ki daha artık sakın gelme bu eve. Bana da sakın süt benden getirme. hadi o ne kabahati var ya. Sabahleyin getirme Adamın ne dedim. kabahati. Sana dedim pet şişeleri topladım, 5 kiloluk bir sürü 5 litrelik. Ama ne olur Mehmet abicim bana getirme dedim. Abla diyor, soruyorlar süt banyosu mu yapıyor İpek Hanım diye bana soruyorlar diyor. Haftada 50 litre süt. Yok dedim, ben yoğurt mayalıyorum, sütlaç yapıyorum, tatlılar yapıyorum. Oo. Misafirlerim hiç eksik olmuyor. Oo. Bugün de mesela ben alt kattayım, üst katta çok değerli misafirlerim var. Kıbrıs'tan geldiler bana. Böyle oradaki hani bu senin de ilgilendiriyor. Ne bileyim işte sahneye çıkan sanatçıların olduğu otellerde yönetici arkadaşlarım. Onlar geldiler. Yıllık izin almışlar. Beni Ne güzel. ziyarete Ne geldiler. güzel. Bende kalıyorlar. Tabii o yüzden tatlı ihmal olmazdı. Ya burada asla hep tatlı olurdu benim evimde. Ama şimdi bu dondurma makinesini gerçekten alacağım. Ve ben yapacağım. Ve ben bunu Instagram'da paylaşacağım. Ama iyi mi bilmiyorum. Öyle mi? Denendi mi? Denedin mi önce sen? Çok güzel, çok güzel. Yo bir arkadaşım aldı dedim ya. Tamam, Çok peki bir güzel. şey Çok söyleyeceğim. tatlı. Meyveli mi yapıyor yoksa sade vanilyalı falan mı? Ne istersen, ne istersen. Ne Bakacağım, istersen. Öpüyorum. bakacağım. Sayıkladıktan sonra ancak. Hoşça kalın. Öpüyorum. Arkadaşlar, Hoşça kal. hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Bildiğiniz üzere bugün Cuma. Hayırlı bir gündü. Bereketiniz bol olsun. Enerjileriniz güzel olsun. Sağlığınız, saatiniz, huzurunuz, mutluluğunuz daim olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Dostlar çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Kapatmadan evvel beğen yaparsanız ve abone olursanız mutlu oluruz. Sevgiler. Görüşmek üzere.